Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda böyle gördüğünüz gibi kolsuz giysiler için bu şekilde tatlı bir kol modeli paylaşacağım. Yapılışı oldukça kolay. Bunun dışında da birçok kol modeli projem oldu kanalımda. Onları da videonun içeriğinde sizlere tekrar göstereceğim ve video linklerini de paylaşacağım. Şimdi yapılışına geçelim. Evet, başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir A ipi kullanıyorum. Dantel A ipi, bu 50 numaradan biraz daha kalın bir iplik. Siz dantel ipi yerine ince örgü ipleriyle de yapabilirsiniz. Yalnız böyle dantel ipleriyle yapıldığında daha kibar duruyor, daha zarif duruyor. Şöyle bir tığ kullanıyorum. 2 numara 1,75 milimetre tığ kullanıyorum. Şimdi kumaşa tığımızı batarak yapıyoruz ilk sırayı. Eğer kumaşınız kalınsa, benimki şile bezi olduğu için bu tığla rahatlıkla batabiliyorum. Ama sizin kumaşınız, yapacağınız işlem yapacağınız kumaş daha farklıysa, kalınsa vesaire, tığınızı batıramıyorsanız böyle daha ince bir tığ da kullanabilirsiniz ilk sırada. Evet, şimdi başlayalım ilk sıramızdan. Şöyle kol altından başlıyorum. Şöyle batırıyorum ve şuradaki dikişin uzunluğu boyunca çektim ilmeğimi ve bir iki zincir çekiyorum. Sonra şu iki zincir kadar mesafede böyle yarım santimden biraz fazla, 1-2 milim fazla, yani 5-6 milimlik bir boşluk bırakarak şöyle ilk sıramı yapıyorum. Bakın şu şekilde bir iki zincir, yani bu iki zincirin mesafesi kadar. Şöyle bakın. Evet. Bu şekilde devam edelim. Bütün kolu çevreleyelim. Arkadaşlar, şu ilk sırayı yaparken dikkat edeceğimiz bir husus var. İki koldaki sayılar eşit olmalı birbirine. Şimdi ben burada 64 ilmek yaptım. Yani bu şekilde 1, 2, 3 diye saydığımızda 64 ilmek yaptım. Sizin kol genişliğinize göre bu sayı değişebilir. Önemli olan 64 yaptım. 4 yani 4'ün katları şeklinde olacak yapacağımız sayı. Şu uçtaki modelin oturabilmesi için 4'ün katları şeklinde bir sayıda bu başlangıç sırası yapılacak. Evet, sıra sonuna geldim. Yine bir iki zincir çekiyorum. Birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Bütün bakın ilmeklerin tepelerine birer tane trabzan. 1 2 üçlü trabzan. 1 2 zincir doluyorum. Hemen yanındakine 1 2 3 1 2 zincir, hemen yanındakine 1 2 3. Evet, bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonuna geldim. Yine 1 2 zincir çekiyorum. Şu köşeyle birleştiriyorum. Yine 5 zincirle yukarı çıkacağım. 1 2 3 4 5. Ve bütün trabzanlara aynı şekilde üçlü trabzan yaparak devam ediyoruz. 1 2 zincir. Hiçbir arttırma eksiltme yok arkadaşlar.
Dümdüz bu şekilde döne döne öreceğiz. Kol boyu istediğimiz uzunluğa gelene kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle bakın, 11 sıra ördüm ben. Toplam 11 sıra. Kaç santim olmuş? Şöyle dümdüz 9,5-10 santim kadar ördüm. Siz istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz boyunu. Şimdi süsleme kısmına geçiyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi şu boşluğa aldım ipimi. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yanına üçlü trabzan. 1, 2, 3 de çektim. Sonra 1, 2, 3 zincir. Aynı yere yine üçlü trabzan. Aynı yere yine üçlü trabzan. Doluyorum. Bir kutu atlıyorum diğerine. Tekrar 2 tane yaptım. 1, 2, 3. 1, 2. Tekrar boşluk bırakıyorum bir sonrakine. Evet, bu şekilde bu sıraya devam edelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Evet, şimdi birleştiriyorum. Evet, birleştirdim. Şimdi doluyorum. Buraya 6 tane trabzan yapacağız. Üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet. Şimdi şu birleşim yerine şöyle kıstırdım. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Şuraya sık iğne yaptım bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Tekrar şu birleşim yerine sık iğne yaptım. Doluyorum. Buradan tekrar buraya 6 tane trabzan, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar birleşim yerine kıstırdım. 1, 2, 3 zincir. Şuraya sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Buraya birleştir. Evet. Bu sıraya da bu şekilde devam edelim. Şöyle göstereyim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şurayla birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar şurayla. Evet, şimdi şu ilk trabzana geliyorum. Şöyle. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1,
2 3 zincir daha şuraya batıyorum. Burada bir fıstık oluşturuyoruz. Şöyle. Sonra yanındakine batıyorum. Üçlü trabzan. 1 2 3 zincir. Şu boşluğa batıyorum. Şuradaki ilmeğe bakın. Fıstık yapıyoruz. Doluyoruz. Diğer trabzana 1 2 3 zincir. Şuradaki ilmeğin içine şöyle batıyorum. Doluyorum. Yanındakine. Evet. Bütün trabzanlara bu şekilde yapıyoruz. 6 tane. 1 2 3 Evet. Bir, iki, üç. Evet sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi buradan direkt şuraya şöyle birleştiriyorum. Sonra tekrar bir zincir çekip doluyorum. Şu ilk trabzana 1 2 3 zincir şuraya doluyorum. Evet, bu şekilde bu sıraya da devam edelim. Bu son sıramız. Evet, sıramızı tamamladık bu şekilde. Şimdi buna ütü süreceğim güzelce. Evet, şimdi büzdürme kurdelesini yapalım. Şöyle yapıyoruz. Evet, 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 birleştiriyoruz. 1 2 3 zincir doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Yanına tekrar 1 2 3 zincirle kapatıyorum. 1 2 3 zincir 2 3 1 2 3 zincir. Evet, 2 yaprak yaptık. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 zincir 2 3 1 2 3 zincir. Evet. Şimdi zincir çekiyoruz. Kol büzgümüz, kol genişliğimiz ne kadarsa ona göre fiyonk yapacak kadar da bir mesafe bırakarak 1 2 3 4 böyle saymadan direkt zincirimizi çekelim. Evet, bu şekilde zincirimi çektim bakın ve ucundan şöyle bir miktar iplik bıraktım. Şöyle bir 70 santim kadar 60-70 santim kadar bir iplik bıraktım. Şimdi bu zinciri ne kadar uzunlukta çekmişim şöyle göstereyim. 50 67 santim kadar bir zincir çektim. Siz kendi kolunuza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu geçireceğiz. Şöyle kolun üstünden başlayarak geçiriyoruz. Çünkü fiyonk kolun üstünde kalacak. Evet. Tam şöyle bu omuz çizgisi şuradan alıyorum. Şuradan
geçiriyorum. Evet. Sonra bir kare atlayıp diğerinden bu şekilde, evet, sırayla geçirelim. Şuradan bir kare atlıyorum diğerine. Şöyle şuradan diğerine. Böyle geçiriyoruz. Devam edelim. Evet, sonuncuyu da çıkardık. Şöyle. Şimdi bu ip bıraktığımız uca da çiçeğimizi yapacağız. Şöyle bir halka yapalım. Sonra 1 2 3 zincir çekip aynı şekilde çiçeğimizi buraya da yapıyoruz. Evet arkadaşlar, kolumuz tamamlandı. Bu şekilde. Şöyle yaka kısmına da minik bir çalışma yaptım. Aynı şekilde tığlayarak, bakın, siz istediğiniz model uygulayabilirsiniz buraya. Bir sıra bir çalışma yaptım. Evet, bu şekilde. Şimdi diğer yaptığım kol modellerinden örnekler göstereyim. Videoları mevcut hepsinin. Evet, bu şekilde bir gömlek, kolsuz bir gömlek için tığ işi beyaz bir kol yapmıştım arkadaşlar. Videosu mevcut kanalımda. Evet, bu da böyle bir model. Bir ceketin kolunu yenilemiştim. Evet, böyle askıda da böyle görünüyor. Şöyle bakın. Sıradan tişörtümüz böyle inci kolye ile takılacak şık bir bluza dönüştü. Evet. Evet, diğer modelde şöyle bir elbisem var. Onun kolu için yine dantel ağ ipiyle bu şekilde ördüm. Aynı şekilde yaptım. Dümdüz. Evet, bu da böyle bir elbise. Onu da bu şekilde yaptım. Bakın, şöyle çok güzel kol altını vesaire çok güzel kolu topluyor. Bu da diğer bir model arkadaşlar. Burada şöyle bir yastık kenarı danteli vardı sandıkta. Onu değerlendirdim. Onun üzerine şuradan itibaren böyle örerek kol haline getirdim. Böyle bir yelek. Evet. Hepsinin videosu var arkadaşlar. Açıklama kısmına videoların linklerini sırasıyla bırakıyorum. Oradan dilediğiniz şekilde bakıp yapabilirsiniz. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.